Merhaba sevgili dostlar. Bugün Musa Peygamber serisine devam edeceğiz yine. Bugünkü konumuz Musa'ya yakıştırılan mucizeler. Konumuz bu. Gerçekten bu mucizeler var mı, yok mu? Bunu konuşmaya çalışacağız. Her şeyden önce bu mucizeleri konuşmadan önce mucize nedir, ne değildir sözcük anlamı üzerinde durmak istiyorum. Sevgili dostlar, mucize ad kökünden gelir ve bir olay, meydana gelen bir olay veya olgu karşısında şaşkınlık ve onu açıklayamama, açıklamaktan yana aciz kalma durumunda o olaya mucize deniyor. Yani anlaşılması ve açıklanmasını yapamadığımız olaylara insanoğlu mucize demiştir. Tabii İslam alimleri bunu biraz daha öteye götürmüşlerdir. Mucizenin peygamberlere mahsus bir özellik olduğunu iddia etmişlerdir. Hatta peygamberlere mahsus onların peygamberliğinin kanıtı gibi gösteren doğaüstü olaylar şeklinde bize yansıtmışlardır. Sevgili dostlar, bu tam manasıyla bir yalandır. Doğada meydana gelen olayları, hayat veya hayatta meydana gelen olayları tamamını açıklayamayabiliriz. Tamamına anlam veremeyebiliriz. Ama bu bir mucize değildir. O bizim bilgisizliğimizi, o bizim yetersizliğimizi gösterir. Sadece o. Mesela bunu daha iyi anlamak için sevgili dostlar, bu bir cep telefonu. Bu telefonun nasıl işlediğini, teknik özelliğinin ne olduğunu, sesin nasıl ilettiğini, görüntüleri hatta nasıl ilettiğini ben bilmiyorum. Bilmediğim için bu konuda bilgi eksikliğimden dolayı buna mucizevi bir araçtır diyebilir. Ama bir başka uzman kişi gelip bunun nasıl işlediğini, özelliklerini, ses iletiminin veya görüntü iletiminin teknik bilgilerini söyleyebilir ve bu bir mucize değil diyebilir ve bu mümkün. O zaman mucize ne oluyor? Benim bilmediğim şey bir başkası tarafından bilinebiliyor. O zaman benim için mucize olan bilen için mucize değildir. Daha genel bir anlatımla söylersem, mucize bireyin o konudaki bilgisizliği ve yetersizliğidir. Oysa ki ben bunu anlamıyorum dese, ona mucize yakıştırması yapmasa, ben bu konuyu bilmiyorum. Ama bir başkası bu konuyu bilir ve hatta açıklayabilir de. O zaman peygamberlere mahsus olduğu iddia edilen o doğaüstü olayları iyi niyet veya kötü niyetle, biraz da kötü niyet var işin içinde, peygamberlere mahsus ve peygamberin peygamberliğini tasdik edici anlamda bir şov mudur bu? Bir gösteri gibi geliyor. Oysa bugün biliyoruz o doğaüstü gibi zannettiğimiz olaylar aslında bir mucize falan değil. Kimin için mucizedir? Bilmeyenler için mucizedir. Mesela suyun yarılması, denizin yarılması Musa ile ilgili anlatılıyor ya. Onu izleyenler için mucize gibi görünse de Musa için mucize falan değil. Mucize çünkü Musa o suyun belli bir süre içerisinde ve belli bir zaman diliminde
alçalacağını ve bu işin bir gelgit olay olduğunu biliyordu. Niye? Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Musa o yolu üçüncü defa geçiyordu. Bildiği yoldu. Onun için yabancı bir şey değildi. Hatta filmlerde anlatılır ya, gelirler Nil'in kenarına dururlar. Nil yüksek. Su seviyesi yüksek. Musa orada duruyor. Topluluğu ona kendisine diyor bir şey, isyan ediyorlar. Bizi getirdin bak nereye falan. Ama Musa sabırla orayı bekliyor. Çünkü neden? Biliyor yani bu su gelgit olayından dolayı seviye kaybedecek. Musa'nın asasıyla su yarılmaz. Musa'nın asasını çok çok bilimsel bir şey anlatma gayretiyle söylersem eğer, o suyun kendiliğinden seviye kaybetmediğini, ona bir başka gücün etki ettiğini, o başka güç ne olabilir? Ayın hareketleri olabilir. Suyun gelgitini bilimsel izah eden başka nedenler de olabilir. Ama hiçbir zaman bu bir mucize değildir. Doğanın genel davranış biçimlerinden birisidir. Bugün de bu olmaktadır. Bazı sivri akıllı İslam alimleri diyorlar ki efendim sen mucizeyi nasıl inkar ediyorsun? Kur'an'da mucize var. Geçmiş peygamberlere verilmiştir ama bizim peygamberimize verilmemiştir. Peki önce şunu söyleyeyim. Hani mucize bir peygamberin peygamberliğinin göstergesi, kanıtıydı. O zaman Hz. Muhammed'e mucize verilmemişse bu ya sizin bu teziniz yanlış ya Hz. Muhammed'in peygamberlik iddiası yanlış. Hangisini benimsersiniz? Onun için hiçbir mucize gibi anlatılan hiçbir olay ve olgu peygamberin peygamberliğinin kanıtı değildir ve olamaz. Bu konuda mesela bir ayetten söz edeyim. Bakara 118 genellikle bunu kullanıyorlar. Yani peygamberimize verilmemiş daha önce ki peygamberlere mucize verilmiş iddiasını bu temele dayandırıyorlar bu ayete. Bilgiden nasibi olmayanlar da ayeti okuyorum mealini. Bilgiden nasibi olmayanlar da Allah bizimle konuşsa ya dediler. Yahut konuşsa ya yahut bize de bir mucize gelse ya dediler. Buradaki Kur'an'da mucize demiyor, ayet diyor. Ayette daha önce konuşmuştum sevgili dostlar. Kanıt, bu iddialarınızı gösteren bir kanıt gösterin bize diyorlar. Bir kanıt gelse ya dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle bunların dedikleri gibi demişlerdi. Tıpkı bunlar gibi işte peygambere veya Musa'ya söyledikleri gibi yani Lut kavmi, Nuh kavmi falan da söylemişlerdi dinliyor. Onların kalpleri birbirine benzedi. Yani Hz. Muhammed'den bir mucize bekleyenlerle Lut'un, Nuh'un, Musa'nın, İsa'nın kavminin de bu tip taleplerde bulunduklarını ondan dolayı diyor onların kalpleri birbirine benzedi. Kalpleri dedi yaşam biçimi ya. Hayat anlayışları aynıydı. Onlar ne istiyorlarsa onlar da aynı şeyi istiyorlar. Aynı gerilikteydiler. Aynı ilkellikteydiler. Gerçekten de yakine ermek isteyen, bu söz önemli. Yakine ermek isteyen yani doğruya, gerçeğe, hakka, idrake yatkın olmak, onu anlamak isteyen bir topluluk için biz mucizeleri yine mucize tercüme öyle etmişler. Biz ayetleri çok açık seçik gösterdik. O zaman
Bunu şöyle yorumluyorlar. Bak diyor ki mucizeleri. Bir defa mucize kavramı Kur'an'da yok, geçmiyor. Ayeti mucize diye tercüme ediyorlar. Büyük bir ihanettir bu. Ayet kanıttır. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim dediğim zaman bu bir ayet değil mi? Bunu nasıl tercüme edersin? Efendim o ayet şöyledir. Sultan yok bilmem ne falan. Ayettir ayet. Ayet kanıt. Mesajın doğruluğunun kanıtı. O kadar. Ne diyor? Biz ayetleri çok açık seçik gösterdik. Yani biz o zaman da, geçmişte de, şimdi de, gelecekte de yaşama dair, yaşamın ne olup olmadığına dair kanıtlar hayatın içinde gösteriliyor o. Geçmiş nesillere, peygamberlere mucize verilmiş de Hz. Muhammed'e verilmemiş de hiç kimseye verilmemiş. Verilmiş bir mucize diye söz konusu değil. Böyle bir mucize yok. Bu topluluğu körleştiren, manen öldüren kavramlardan birisi de mucize. Ben size şunu söyleyeyim daha doğrusu. Günümüz teknoloji harikaları ürünler var. Telefon bunlardan birisi. Veyahut da uçak veya benzeri alet edevat var. Teknik yolla yağmur yağdırma gayretlerimiz var. Hani Dolly diye bir koyun vardı. Neydi o? Ona ne deniyordu? Klonlama. Klonlama söz konusu. Teknolojinin gelmiş olduğu bu, teknik dünyanın yaratmış olduğu bu harikaları hiçbir peygamber yaratmamıştır ve yaratamaz. Mucize anlamında. Teknolojinin eğer bir mucize kabul edeceksek sevgili dostlar, teknolojinin mucize ürünleri geçmişte hiçbir peygamberin hayal edemediği ürünlerdir. Biraz akıllı olun lütfen. O mucize beklentisi içinde olanlar veya olduğunu varsayanlar. Bir yönüyle bilmediğiniz her şey bizim için mucizedir. Ama benim bilmediğimdir. Öbürsü sen onu biliyorsansa o olay senin için mucize değil. Ama benim için mucize çünkü ben bilmiyorum, anlamıyorum ve görmüyorum. Musa'nın kavmi suyun gel git olayını bilmiyor. Onlar için mucize bir olay. Ama Musa biliyor. Veyahut da geçmişte ay tutulması bir işaret. Bir şeyin neyin işareti? İlahi bir işaret değil. Bir doğa hadisesidir. Onu teneke çalaraktan ay tutulmasını ve güneş tutulmasına bir tepki vermenin hiçbir anlamı yoktur. Bu ve bunun gibi yüzlerce mucize benzetmeleri insanoğlunun hele hele günümüzün Müslümanlarının büyük handikapı. Mucize yoktur. Varsa benim bilgisizliğimden dolayı ona mucize diyorsak diyelim. Ama her mucize gibi algılanan bilinmezlik eninde sonunda mucize olmaktan çıkacak, bilinebilir şey olduğu görülecektir. Onun için Kur'an'ı anlamada bazı nirengi noktaları var sevgili dostlar. Kur'an'da mucizenin geçmiş peygamberlere veya diğer olaylarda mucizenin varlığına dair bir iddia yoktur ve mucizenin varlığı Kur'an'ın anlaşılma ve iddiası daha doğrusu Kur'an'ın anlaşılmasını sorumluluklar bir. İki, Kur'an'da anlatılan peygamber hikayelerini gerçek olmuş hikayeler gibi anlamak
ve kabul etmek Kur'an'ı anlamada çok temel problemlere vesile olur. Bir de başka bir şey, mucize ile bu yan yana geldiğinde birbirini destekliyor sevgili dostlar. Onun için Kur'an'ı anlamada bazı direngi noktaları vardır. Onları iyi düşünmek ve iyi değerlendirmek gerekir. O öyle bildiğimiz zaman o zaman Kur'an anlaşılmaz. Mucizeler kitabı. Çok söylemişler. Mucizedir. Mucize değildir. Mucize derseniz Kur'an anlaşılmaz bir kitap haline gelir. Biliyorum Said Nursi de denir. İcaz diyor, mucize diyor. Kafası almıyor adamın ya. Almadığı şeye mucize diyor. Böyle saçma sapan bir kafa yapısı var. Müslüman kafası böyle oluşturulmuş maalesef. Kısmet olursa Kur'an'ın günümüze kadar geldiği süreçlerden nasıl bir süreç takip ettiğini, nasıl geliştiğini konusunu özel bir videoyla paylaşacağım. Ama şimdilik bu konuyu burada bırakıp Musa'nın hayatında var olduğu iddia edilen mucizelere gelelim. Bu mucizeler kaç tanedir? Kur'an'da 9 tane mucizeden söz ediliyor. Ben her ne kadar mucize diyorsam da sevgili dostlar siz mucize anlamayın. Ayet, kanıt. Hatta bu kanıtları önce Yahudilerin, Yahudi alimlerin, Tevrat alimlerinin araştırmacıları, ait araştırmacıları diyorlar. Bunların bu 9 bela, Mısır'da ortaya çıkan 9 belanın neler olduğunu araştırmışlar. Onlara göre bunlar doğaüstü mucizeler değil, sıradan doğa olaylarıdır. Bunların üstelik bir iddia var Yahudilerin ama yine Yahudi araştırmacılarının cevap verdiği bir şey var. Bu felaketler o topraklarda sadece Mısır kavmine geldi. Yahudilere zarar vermedi. Bu yalan ve yanlıştır. Neden? Yine onların sözüyle diyorum. Felaket. Bunların akıbeti olur. Tevrat'ta anlatıldığın aksine diyor. Bak Tevrat'ta anlatılanların aksine afetler halklar arasında ayrım yapmamaktadır. Şimdi Tevrat'ta bu afetler şeylere geldi. Mısır Firavun topluluğuna geldi. Fakat İsrailoğullarına gelmedi. Yine Tevrat araştırmacıları diyor. Hayır diyor. Doğa olayları ayrım yapmaz. Buradan bir felaket, bir deprem veya bir volkan patlaması veya bir tsunami olduğu zaman bu mümindir, bu kafirdir diye ayrım yapmaz. Bu bizim zannımızdır. Bu ayrım yapar. Yahudilerin iddiasıdır. Bir felaket, bir doğal olay, bir bomba atıldığı zaman hatta herkesi etkiler. Yakın uzak mesafesine göre herkesi etkiler. Veya deprem bulunduğu konuma, yaşadığı evin yapısına göre herkesi etkiler. Ayrım yapmaz. Onun için o felaketler de sadece Mısır kavmine geldi, Yahudilere gelmedi falan iddiası boş bir laftır. Bunu da Yahudiler söylüyor. Yani Tevrat araştırmacıları söylüyor. Şimdi gelelim o 9 işaret, ayet nelerdir? Buraya girmeden önce bir hatırlatma yapayım. San Diego diye bir sahilleri var biliyorsunuz. Orada hala günümüzde de suyun alçalıp yükselmesi olmaktadır. Gelgit olayları gerçekleşmektedir. Ve kırmızı. Efendim? Ve kırmızı. Ve kırmızı. Kırmızı. Kan. Şimdi o şeylerin bir özetini önce söyleyeyim size nelerdir. Hz. Musa'nın
parlak eli, hani sağ göğsün üzerine bırak, pırıl pırıl çıkacak. Onu konuşmuştuk. Asanın büyüleyici gücü, onun da ne olduğunu konuşmuştuk. Kıtlık, meyvelerin azalması, tufan, haşerelerin çoğalması, kurbağalar ve Nil'in kan renginde akması, kan olarak akması. Şimdi Musa'nın parlak elini konuştuğum için yeniden oraya girmiyorum. Fakat diğerlerini konuşayım. Birinci bela, su kana dönüştü, balıklar öldü. Tevrat iddiasıdır zaten. Milattan önce diyor 1500'lü yıllarda Santorini adasındaki, Santorini adası neresi biliyor musunuz dostlar? Bilenler biliyor tabii ki. Bir Yunan adasıdır. Günümüzde de bir depremlerden veya volkanik patlamadan dolayı günümüzde de söz konusu ediliyor. Bir Yunan adasıdır ve bugünkü Yunan adası tabii. Mısır'ın karşısına denk düşüyor. Orada bir patlama meydana, volkanik patlama meydana gelmiş deniyor. Bilimsel araştırmalarda bu volkanik patlamayla meydana gelen küller, yapılan son araştırmalara göre Nil'in tabanında bulunmuş. O volkanik küller gelmiş volkanik. Şimdi çökelme sonucu diyor oluşan kum tabakası Nil'i kırmızı renkte boyamış olabilir. Buna kan deniyor. Ve suyu içilmez hale getirmiş Nil'i. Yani kan kırmızısı nereden geliyor onu açıklıyor. Yani hayatın rutin olgularından. Evet, rutin diyorum. Neden? Çünkü volkanik patlama hayatın bir rutini, doğanın bir rutini oluyor. Birisi duruyor, diğeri başlıyor. Veyahut da Kenya civarında, Tanzanya, Orta Afrika'ya gelen bölümlerde bir Victoria Gölü bölgesi var. Buradaki sağanak yağışlar orayı kan gölüne döndürmüştür. Çamur, toprak, kızıl toprak, yağmur yağıyor, Nil'e karıştırıyor. Orada kan kırmızısı diyorlar. Tabii bu topraklar, kızıl topraklar, fazla yağmurlar yağınca da sellerden kasıt topraktaki ürünleri Nil'e boşaltıyor. Tabii orada zehirli su yosunlarının artışına sebep oluyor ve bu zehirli su artış da toksik maddelerin çoğalmasına, neyinin kirlenmesine. Günümüzde de yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Balıklar ölüyor. Kıyıya vuruyor. Görüyoruz bunu. O zamana ait bir mucize falan değil. Musa'nın yaptığı bir mucize falan hiç değil. Balıklar ölüyor diyor. Evet. Başka kurbağaların şehirlere akın etmesi, suyun kalitesi bozulunca hayvanlar ölmeye başlıyor. Kurbağalar. Bakın ya aşırı derecede yağmurdan veya Santorini adasındaki volkanik patlamadan veya bir başka belki de bugün henüz ulaşamadığımız bir başka nedenden tamamen doğal bir olaydan dolayı Nil'in rengi kırmızı akmaya başlıyor. Toksik maddeler fazlalaşıyor. Balıklar ölüyor. Balıklar öldüğü yerde kurbağalar da ölüyor ve ölüleri sudan kaçıyorlar çünkü zehirleyici suya dönüşmüş. Sudan kaçınca da kurbağalar karaya vuruyor. Sarayın içine giriyor. Sözüm ona. Tabii bunlar kurbağaların eksikliği
Onlar bit ve sineklerle beslenir bazen. Onların böceklerin diyor nüfusunda artış oluyor. Yani doğal denge bir defa bozulmaya görsün. Dalga dalga birbirini etkileyerek gelişir. Suyun bozulması, balıkların bozulması, kurbağaların bozulması derken sinek ve sivrisineklerin bataklık haline gelmesi çoğalmaya başlar. Ve bu sivrisinek olayı haşere, salgın hastalıkların, çıbanların çoğalmasını, ısırgan sineklerin nüfusunda artışı ve bu da hastalıklara sebebiyet vermiş olabilir. Bir başka şeyde dolu yağmasını da Tevrat değerlendirmelerinde dolu yağdı. Dolu yağdı, ekinleri bozdu. Dolu her zaman yağıyor. Bugün de yağıyor. Bir afet falan, bir mucize niye olsun ki? Tabii diyeceksiniz ki o zaman yağan dolu çok daha büyük olmuş olabilir. Bugün de var, cevizden daha büyük dolular da yağıyor. Ama onlar buna da bir açıklama getirmek istemişler galiba. Volkanik hareketlilik külün yanı sıra beraberinde kükürt de getirir diyor. Ve bu da hava sistemini değiştirip bazen doluya sebep olabilir. Yani olan biten bütün olayla mucize diye ortaya konulan Musa ile ilgili, yeri gelecek İsa ile ilgili uydurma mucizeleri de konuşacağım sevgili dostlar. Mucize yok. Sadece benim nüfuz edemediğim, bilmediğim var. Bilmediğimiz her şey bizim için mucize gibi olabilir. O zaman bu hepimiz her gün bir mucizeyle karşı karşıyayız. İzah edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Edemediğimiz şey bize mucize gibi geliyor. Ama gerçekte mucize falan yok. Sadece benim bilgisizliğim söz konusudur. O bilgisizliğimi açtığım zaman mucizenin olmadığını göreceğim. Daha doğrusu mucize diye yakıştırdığım olayın gerçekte mucize olmadığını göreceğim. Evet. Ve bu çekirgelerin çoğalmasına neden oluyor. Niye? Çünkü beslenme alanları kısıtlanıyor. Beslenme alanları kısıtlanınca çekirge sürüleri ıslah ediyor. Bu her zaman var. Bugün de var. Neyin kanıtıdır? Doğa bir doğal olaydır. Doğanın dengesinin bozulması halinde ortaya çıkar. Veya başka bir şey var. Kımıl diye bir şey var. Gençler pek bilmez. Bitkileri yiyip bitiren, çürüten bir haşere. Bütün bunlar o doğanın, Mısır doğasının o günde, bugün de zaman zaman meydana gelecek rutin olaylardandır. Doğanın davranış biçimlerindendir. Ben Mısır'a gittim gördüm sevgili dostlar, kedi yapmışlar. Heykeller o kadar çok ki heykelleri. Ne bu dedim, dediler Tanrı'dır. Kedi Tanrı'dır. Niye Tanrı'dır? Çünkü farelerin çokluğu bir dönemde yaşanmış bir olaydır bu. Çokluğu, böceklerin fazlalığı, ürünlerin tüketilmesine, depolardaki ürünlerin çürütülmesine, tüketilmesine sebep olmuştur. Kedilerin fare ve diğer haşereleri avlaması dikkate alınarak kedi beslenmesi teşvik edilmiştir. Ve bu fonksiyonlarından, bu görevlerinden dolayı kedinin fare avlaması veya haşere avlamasından dolayı Tanrı mesabesine yükseltilmiştir. Bu kedinin tanrısallığı bu. Niye Tanrı diyorlar? Çünkü kedi ürünlerimizi koruyor haşerelerden, farelerden. Bunun için. Onun için de kediye Tanrı diyoruz. Niye?
Çünkü çok tanrıcılıkta şeydir. İnsanoğlunun hayatına pozitif anlamda katkı sağlayan, bazen de korkutan doğa olayları, doğal güçler Tanrı kabul edilmiştir. Bizim anladığımız anlamda Allah demiyorlar. Neden demiyorlar? Çünkü Tanrı doğanın güç odaklarıdır. Bu arada son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Tanrı deyince. Firavun için biliyorsunuz Kur'an'da şöyle bir ayet var. Diyor ki ben sizin en âlâ Rabbinizim. En âlâ, en iyi Rabbinizim. Sevgili dostlar, buradaki Rab'dan kasıt Kur'an özellikle en yüce ilahınızım demiyor. Rabbinizim diyor. İlahla Rab arasında bir fark var. Rab kavramından ne kastedildiğini Rabbinizi tanımak ister misiniz diye bildiğiniz gibi bir videom var. Orada görebilirsiniz. Buradaki Rab kavramı, Firavun'un iddiası, ben sizin en iyi yöneticinizim, en iyi kralınızım, ben sizi benden daha iyi yönetecek birisini kabul etmiyorum demektir. Üstelik Kur'an'da diyor ki, ben sizin en âlâ Rabbinizim. Demek ki Rablık yani yöneticilik iddiasında bulunan Musa kastediliyor burada. Bundan başkaları da var ama ben en iyisiyim. En iyisiyim dediği zaman birden çok Rabbin varlığı zaten zımnen ifade edilmiş oluyor. Bu sözcük burada dursun. Ben sizin en iyi Rabbinizim sözcüğü burada dursun. Gelelim Osmanlı, Selçuklu veya Abbasi, Emevi sultanlarına. Onlar ne diyorlar? Mesela ben halifetullah'ım. Ne demek? Allah'ın yeryüzündeki halifesiyim. Kur'an'ı mıdır? Hayır. Allah'ın halifesi olmaz. Bir başkası mesela Osmanlı'da ne deniyor? Zilullah fil arz. Ne demek? Ben yeryüzünün Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim. Sadece Müslümanlara ait bir şey midir? Yok. Japon imparatoru Güneş'in oğludur. Yok bilmem İngiliz kralı mavi kan taşıyan, asil kan taşıyan birisidir. Buradan şu anlaşılıyor. Yönetmek, toplumları yönetmek arzulayan, isteyen insanlar köklerini ilahileştirmek zorundadırlar. Kitleyi böylece etkileyebilirler. Onun için Firavun'un ben sizin en âlâ Rabbinizim sözüyle Müslüman bir sultanın ben Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim sözünü yan yana bıraktığımız zaman Firavun'un ifadesi onun yanında daha masum kalıyor. Niye? Ben diyor Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim. O diyor ben Rabbinizim, terbiye edicinizim, yöneticinizim. Onun için sevgili dostlar, kavramların kullanılma biçimi ve kavramların içini doğru doldurabildiğimiz derecede anlayışımız gelişecektir. Kavramsal düşünmenin önemi buradadır. Kavramlara yüklediğimiz anlamın değeri burada kendini gösteriyor. Şimdi burada görüyoruz ki Musa'nın mucizesi diye iddia edilen şeylerin hiçbirisi mucize yani
bir defaya mahsus olmak üzere ve Musa eliyle ve Musa'yı desteklemek için ortaya çıkmış olaylar değil. Çünkü doğa hiçbir kimseyi, hiçbir peygamberi özel statü yüklemez. Doğa yasaları kendi akışı içerisinde devam eder. İnsanlarla, hayvanlarla, inananla, inanmayanla farklı davranmaz. Bu insanlara mahsus bir özelliktir. Doğa kendi varoluşsal düzenini hiç kimse için, peygamberler dahil olmak üzere hiç kimse için değiştirmez. Son olarak da sevgili dostlar 10 emirden bahsedeyim. Gerçi bir Tevrat anlatımında bulunacağım. Fakat şimdilik Tevrat'ta geçen 10 emir nelerdir diyor. 1. Allah'a ortak koşmayın. Haksız yere adam öldürmeyin. Zina etmeyin. Faiz yemeyin. Sihir yapmayın. Suçsuz insanı öldürmesi için zalim yöneticiye teslim etmeyin. Savurganlık yapmayın. Namuslu kadınlara iftira atmayın. Savaştan kaçmayın. Dikkat edilirse eğer saydırırsa 9 tanedir bu. 10. nedir? Kur'an 10.'yu saymıyor. Nedir o? Sebt günü yani cumartesi günü kutsal gündür. O gün çalışmayın, Tanrı'ya ibadet edin falan diye belirtiyor. Kur'an onu almıyor. Çünkü günler kutsal olmaz. Mübarek olmaz. Günü nasıl kutsayacağız? Cumartesi diye bir gün gerçekte yoktur. Sadece biz bir takvim yapmışız veya cuma veya pazar günü diye bir gün yoktur ki ona kutsiyet anlatalım. Cumartesi günü kutsal da pazar günü rezil bir gün mü? Cuma günü kötü bir gün mü? Günlerin kutsallığı söz konusu değil. Bu bir kültür yaratma gayretidir. Bizde cumayı yapmışlar, pazarı yapmışlar. Hristiyanlar. Günler kutsal olmaz. Geceler de kutsal olmaz. Onların kutsallığı kültürel bir beyandır. Toplumları yönetmek ve yönlendirmek için akıl sahipleri tarafından yapılmış bir düzenektir. Hafta diye bir şey de var mı sizce? Yok. Nedir? Elle tutulur, gözle görülür bir şey midir? Ama biz doğadaki var olan davranışı yani mevsimsel dönüşümü kategorize etmişiz. Ayları günlere, günler yani bir takvim yaratmışız. Bu bizim yaşamımız için söz konusudur. Doğanın takvimi kendi içinde bellidir. Mevsimlerin dönüşü doğanın çıplak takvimi odur. Onun için de günlerin kutsallığından hatta gecelerin kutsallığından söz edemeyiz. Kutsallık geçen hafta da, geçen bir videomda da paylaştım. Var olan hiçbir şey veya her şey. Ya her şeye kutsal diyeceksiniz ya hiçbir şeye kutsal demeyeceksiniz. Kutsallık bizim yakıştırmamız, bizim zannımız. Sevgili dostlar, bu videoda son olarak şunu hatırlatma yeni bir şey yapmayı düşünüyorum. Nedir o? 15 günde bir veya ayda bir
canlı konferans şeklinde. Nereden? YouTube üzerinden yapmayı planlıyorum. Ben orada böyle konuşacağım. Sizlerden yazıyla soru sormak isteyen dostlar katılabilir ve adeta canlı bir sohbet yapmış oluruz. Bunun hazırlığını yapıyorum. Yaptığımız zaman da sizlere haber vereceğiz sevgili dostlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.